Merhaba. Herkese merhaba, kanala ve videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkesin okulu bitti diye düşünüyorum. Umarım harika bir yaz tatili geçiririz. Ben de şu an taşınma sürecindeyim. Evimi topluyordum, evimi temizliyordum, eşyalarımı hazırlıyordum. O yüzden pek fazla kitap okuyacak vaktim olmadı ve üzerine konuşacağım bir kitap da olmadı. Ama bayağıdır yapmak istediğim bir video vardı ve neden şu an onu yapmayayım diye düşündüm. O da BookTok'a tepki. Eğer BookTok'un ne olduğunu bilmiyorsam kısaca kitaplar ve TikTok, en azından ben öyle düşünüyorum. Geçen hafta yabancı BookTok'la ilgili bir video izlemiştim ve kitaplardan daha fazlasıydı orada. Umarım burada da öyle değildir. Daha masum, daha güzel şeyler bekliyorum. Evet, lafı daha fazla uzatmadan geçelim videoya. Evet, evet. Bu hissin sadece bende olmadığını görmek güzel. Yıllar önce okumuş olsam da kesinlikle bir kitaba dokunduğum zaman o yaşıma geri gidiyorum. Kitaplığımı almama bile gerek yok, yani gördüğüm zaman bu his tamamen geliyor. Mesela Sherlock Holmes kitaplarına baktığımda direkt TEOG zamanına geri dönüyorum. Çünkü ders aralarında hep dershanede okuyordum Sherlock Holmes serisini. Direkt o zamana geri gidiyorum. Hiçbiri galiba. Ben çok fazla takmıyorum. Bazı insanlar gerçekten çok takıyor bu. Hem boya hem de renk sırasına. Ve bence çok güzel duruyor bu. Hani gökkuşağı şeklinde koyuyorlar ya renklerini. Güzel duruyor ama ben hayatta da bir şey yapamazdım. Zaten o kadar renkli kitabım da yok. Onun dışında boyuna göre sıralamayı takanlar da çok. Özellikle kitap okumayan insanlar da çok takıyor. Ne zaman annem ya da kardeşim kitaplığına baksalar şunu boyuna göre düzenle falan diyorlar. Ama hani benim kitaplığım, ben bakıyorum, siz niye umursuyorsunuz bilmiyorum. Onlar yüzünden ben de boyuna göre düzenliyorum bazen, sırf öyle güzel gözüksün diye. Ama genellikle ruh halime göre düzenliyorum. Ya da kategorilerine göre düzenliyorum. Bir sıra bilim sırasıysa diğer sıra Türk klasikleri oluyor, o şekilde. Ben bugüne kadar hiçbir BookTok'çuyla karşılaşmadım. O yüzden bakalım nasıl tipler varmış. Sonuncusu çok kötü, çok kötü bir davranış. İyi ki BookTok'ta yokum. Çünkü kötü insanlarmış bu insanlar. Eminim burada vardır böyle insanlar ama çok ayıp bir şey yani. Çok saçma, çok gereksiz bir şey ve hani bir insanın sırf takipçisi az diye onu ezemezsin. Çünkü sosyal medya gerçek bir şey değil ve çok saçma geliyor bana bu takipçi olayı. Bilmiyorum, bunlar çok geçici şeyler ve insanların kalbini kırmaya gerek yok bence. Miss for a dollar, who seems like a terrible person? Oh my God, I can't say the first person that came to mind. No, say it. I guess no, I can't say. Say it. No, I'd be honest. Say it! The answer is Leo Remini! Bu kitabı bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle BookTok'ta olsaydım ben de onun etkisi altında kalıp insanların çok beğendiği kitapları alıp hüsrana uğrayabilirdim. Bakalım gerçek bir okur muyum? Annem kitap okumaktan gözlerimin bozulduğunu söylüyor. Ben eskiden miyoptum. Bu yüzden gözlerimin bozulduğunu söylüyor. Gerçekten bir tane Sünger Bob'lu şeyim var. Ayraç koyma yerim. O kadar çok ayraç var ki ve hiçbirini kullanmıyorum ki. Yani bunu hepimiz yapıyoruz bence. A few moments later. Evet, herkese birkaç saat sonradan merhaba. Dışarı çıktım, arkadaşıma gittik. Ve şimdi geri geldim ve videonun devamını çekeceğim. Ay oğlum. Böyle kitaplarda kafa yiyorum. O yüzden genelde İngilizce okumak istiyorum. Ama o kadar pahalılar ki arkadaşlar kitaplar İngilizce. Ve PDF'ten de okuyamıyorum. Yani PDF'ten alsam bulsam bir yerden yine okuyamam. Kindle'ım yok. Olsa okur muyum bilmiyorum. PDF'ten okuyamıyorum. Tabletten okusam o da olmuyor. Ve hani gerçekten bazı kitaplarda çevirinin kötü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Benim geçen okuduğum bir kitapta direkt cümleyi çevirmemişlerdi. Keşke tüm kitabı çevirmeseydin kanka diyesim geldi. Mesela
O kitapta sürekli devrik cümle kuruyorlardı ve eminim ki yazar bu kadar devrik cümle kurmuyordur ve hani göze batan çok kötü bir durumdu. Zaten ben hep diyorum, çeviri kitap okunca biz o çeviren kişinin bilgi birikimini okumuş oluyoruz. Seçtiği sözcükleri okumuş oluyoruz ve asla aynı kitabı okumuş olmuyoruz bence. Şimdi şey diye olabilirsiniz, ne yapalım tüm kitapları İngilizce mi okuyalım, İngilizce bilmeyenler ne yapsın? Tabii ki de öyle bir şey değil ama bunun farkında olarak okumak iyi bir şey bence. Çünkü ben bazen bazı kitapları okuduğumda ve beğenmedim. Bunun çevirisi kötü olabilir ya da bu çok kötü çevrilmiş diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu neden oluyor? Bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Çok merak ediyorum. Nasıl biz sayfaya 10 saattir bakıp onu anlamayı unutabiliriz bilmiyorum ama benim de çok fazla başıma geliyor. Bu kesinlikle ben gerçekten bir kitap alacak olsam öncelikle o kitabın en ucuz halini bulurum. Giderim 1000 tane sayfadan karşılaştırırım. Asla D&R'dan almam eğer ucuz kitap değilse, işte şu Türk klasikleri oluyor ya. Asla fiziksel kitapçıdan almam. Alacaksam sahaftan alırım. Ve sahaftan alacağım zaman bile giderim internette daha ucuzu var mı diye bakarım. İşte kargo fiyatıyla falan şey yaparım. Ona göre alırım. Bu devirde böyle yani. Ama mesela yeni kitaplara bakıyorum ya da bu insanların okudukları bu fantastik kitaplara bakıyorum. 300-400 lira. Bana çok absürt, çok manyak kitaplar geliyor. Ve çok normalleştirilmiş bu fiyatlar. Neden bilmiyorum. Bir keresinde bir kitapçıya gitmiştik. Orada Wollstonecraft'ın kitabı 400 liraydı. Ve hani almadık. İnternetten baktığımızda ise 200 liraydı kitap. Ve ikinci elleri de 80 lira falan. O yüzden bence ikinci el herkesin aklında bulundurması gereken bir seçenek diye düşünüyorum. Bayağıdır çekmek istediğim bir videoydu ve daha önce hiç böyle tepki videosu çekmemiştim. İlk defa kitap kanalıma atmam biraz garip oldu. Ama umarım eğlenmişsinizdir videoyu. Ben çekerken eğlendim. Eğer tekrar böyle bir tepki videosu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bakmamı istediğiniz videolar varsa bana yollayabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Bu yaz 10.000 olma hedefim var ve yardımcı olursanız çok sevinirim. Hatta videoyu beğeneceği düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ona da paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki cumartesi günü görüşmek üzere.